Sevgili arayışta olan izleyiciler, ruhlarını dinlemeyi seçen, iç sesiyle yol alan, ışığı hatırlayan herkes, Liran Konseyi'nden sıcak ve derin bir selamlama gönderiyoruz. Bu aktarım, yıldız kültürlerinin kadim arşivlerinden insan bilincinin uyanışına destek olmak üzere paylaşılmaktadır. Burada sunulan bilgiler inanç değil, hatırlamanız gereken hakikatlerin kapısını aralayan bir anahtardır. Şimdi yolculuk başlıyor. Bu mesaj, dünyanızda uzun süredir yanlış anlaşılan bir konuyu açıklamak için geliyor. Ölümden sonra ruhların geçtiği kapılar, koridorlar ve karar alanları değişti. Çünkü sizin gezegeninizin titreşimi, dünya zamanıyla son yüzyılda dramatik biçimde yükseldi ve geçiş protokolleri buna uygun olarak yeniden düzenlendi. Bu yüzden eski öğretide anlatılan ruh aynı yolculuğu tekrar tekrar yaşar, bilgisi artık geçerli değildir. Şimdi sizlere perde arkasındaki değişimin tamamını hiçbir sembol ve giz perdesi olmadan aktaracağız. Ölüm bir son değil, bilinç kapısıdır. Dünyada ölüm adı verilen olay, ruhun bedenden ayrılmasıyla başlar. Fakat çoğu insan sanır ki, ölümden sonra herkes aynı süreci yaşar. Hayır, süreç, ruhun farkındalık seviyesine göre tamamen değişir. Eski çağlarda, insanlar düşük bilinçteyken, ölüm sonrası sistem basitti. Beden kapanır. Bilinç kabuklardan sıyrılır. Ruh astral katmana geçer. Burada ruh rehberleri karşılar. Yaşam değerlendirilir. Yeni enkarnasyon planı yapılır. Tekrar dünyaya dönülürdü. Bu döngü, binlerce yıl boyunca çok az değişti. Ama gezegen yükseldiğinde, sistem de yükselir. Çünkü dünya sadece bir okul değil, aynı zamanda galaktik bir geçiş istasyonudur. Ve dünyanın frekansı değiştiğinde, bütün evrensel trafik yeniden düzenlenmek zorundadır. 2012, geçiş kapılarının ilk değişimi. Dünyanızda çok konuşulan 2012, aslında mistik bir son değil, bir yeniden yönlendirme başlangıcıydı. O tarihten itibaren, astral karantina katmanları incelmeye başladı. Ruhların yönlendirildiği alanlar değişti. Artık sadece dünya merkezli bir reenkarnasyon döngüsü zorunlu olmaktan çıktı. Yani eskiden çoğu ruh ister istemez geri dönüyordu. Bugün bu zorunluluk kalktı. Sistemde şöyle bir yenilik yapıldı. Ölümden sonra artık 3 temel geçiş kapısı var. Birinci kapı, dünya döngüsüne devam edenler. Bu kapıdan geçen ruhlar genellikle, dünya deneyimleri eksik olanlar, benlik programlarını tamamlayamamış olanlar, dünyevi dersleri yarım bırakanlar, ölümü ani ya da travmatik olanlar. Bu ruhlar, yaşam değerlendirmesinden sonra yeniden dünyaya dönmeyi seçiyor. Önemli nokta, eskiden bu seçim ruhun tek seçeneğiydi. Şimdi ise bu bir seçenek sadece. Ruh isterse başka bir kapıya yönlendirilebiliyor. İkinci kapı, dünya dışı reenkarnasyon. Bu kapı 2020'den sonra tamamen açıldı. Artık ruhlar sadece dünyada değil, Lyran, Pleiad, Vegalı, Siriuslu, Andromedan ve daha yüzlerce sistemde bedenlenebiliyor. Bu sistemler her ruhu kabul etmez. Ruhun titreşimi, bilinç düzeyi ve gezegenin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ölümden sonra evrensel bir vize masası var. Ruhun titreşimi elçiliklere gönderilir. Hangi uygarlıkla uyumluysa oraya geçiş izni verilir. Dünya dışı enkarnasyonların çoğu, daha kısa, daha bilinçli, daha az ego ve kontrol içerir. Bu kapı özellikle yorgun ruhlar için büyük bir armağandır. Yeryüzünde ağır deneyimler yaşamış olanların bir kısmı artık başka dünyalarda iyileşme şansına sahip. Üçüncü kapı, tekrar bedenlenmeyenler. Kapı eskiden sadece ileri ruhlara açıktı. Şimdi açılma alanı genişletildi. Bu kapıdan geçen ruh, reenkarnasyondan tamamen çıkar. Gezegensel hafızayı yükler. Bir daha maddi yaşam döngüsüne dönmez. Rehber, öğretici, koruyucu ya da konsey görevlisi olur. Bu, mezuniyet olarak görülür. Bu kapıya gelen ruhların çoğu, hayatı tamamlanmış hisseder. Biriktirdiği deneyim doygun hale gelir. Varoluşun derslerini özümsediğini bilir. Böyle bir ruh artık bedene ihtiyaç duymaz. Bu kapıdan geçenlerin sayısı son yıllarda arttı. Çünkü dünya
Bir geçiş üniversitesinden galaktik akademiye dönüşüyor. Peki bu değişimi kim yaptı? Dünyanın ölüm kapıları, tek bir topluluğun değil, bir galaktik konseyler ağı tarafından yönetilir. Lyran Konseyi, Sirius Danışman Meclisi, Pleiad Öğretmen Dairesi, Andromeda Kayıt Kütüphanesi, Ruh Yolculukları Koordinasyon Birimleri. Bu sistem, uzun süredir dünyayı yöneten karmik düzeni güncelledi. Neden? Çünkü çok uzun süredir birçok ruh bu gezegende sıkışmıştı. Yüksek frekanslı ruhlar burada. Unutuyor, travma yaşıyor, benlik oyunları içinde kayboluyor. Tekrar doğup aynı yükü taşıyordu. Buna karmik kapan deniyordu. Kapan 2019'da tamamen iptal edildi. Yani artık hiç kimse bilinci dışında zorla yeniden bedenlenmek zorunda değil. Seçim geri verildi. Yaşam değerlendirmesi artık değişti. Eskiden ölümden sonra ruhlar hayatlarını izler, yaptıklarını görür. Pişmanlık duyarsa yeni dersler planlardı. Bu değerlendirmenin yeni hali çok daha farklı. Artık şu soruluyor: bu hayat sana ne öğretti? Bilincin hangi noktaya evrildi? Neyi tamamladın? Neyi yarım bıraktın? Hangi yönün yoruldu? Hangi yönün güçlendi? Yani artık ne yaptın? Değil, ne öğrendin? Temel alınıyor. Düşük titreşimli alanlar eriyor. Astral düzlemde binlerce yıldır bulunan negatif tüneller, yıpratıcı cehennem katmanları, korku üretim odakları, ruh tutma alanları 2022'den itibaren çözülmeye başladı. Kendi karanlığıyla yüzleşen bir ruh artık bu alanlarda uzun süre kalmak zorunda değil. Çünkü yeni protokol şunu söylüyor: ruhu cezalandırmak değil, yükseltmek gerekir. Ruh artık daha bilinçli geçiyor. Eski çağlarda ölümden sonra ruhun farkındalığı düşerdi. Şok yaşar, algısı daralırdı. Şimdi çoğu ruh beden çıkışında uyanık, geçişte farkında, seçeneklerini görebiliyor. Çünkü dünya frekansı artık bilinci destekliyor. Çok yakında bazı insanlar ölürken nereye geçeceğini seçecek. Ölümü korku değil, dönüşüm olarak yaşayacak. Ben bitmiyorum, sadece form değiştiriyorum farkındalığıyla çıkacak. Ruh neden tekrar dönüyor? En çok merak edilen soru budur. Cevap şu: ruh dünyaya dönmek zorunda olduğu için değil, çoğu zaman şunları deneyimlemek istediği için döner. Ayrılığı anlamak, maddeyi tanımak, sınırı hissetmek, egoyu çözmek, sevgiyi koşulsuz hale getirmek, bütünlüğü unutarak yeniden hatırlamak. Bu okulun değeri şuradadır. Çok yüksek ruhlar bile dünyada öğrendikleri şeyi başka yerlerde öğrenemez. Dünya çok zordur ama çok değerlidir. Bu yüzden buraya sürgün edildik değil, burayı deneyimlemeye gönüllü olduk diyen ruh gerçeğe daha yakındır. Çok önemli sır, dünya artık bir çıkmaz değil. Binlerce yıl önce dünya bir karantina gezegeniydi. Bilincin sınırlandığı, ruhun kapatıldığı bir eğitim alanıydı. Şimdi karantina kalktı, ışık arttı, geçiş kapıları açıldı, ruhların özgür iradesi geri verildi. Bu evrensel bir dönüm noktasıdır. Kapanış. Sevgili izleyici, sevgili yolcu, sevgili ruh, ölüm korkulacak bir şey değildir. Sadece kapı değiştirir, perde kaldırır, beden bırakır. Ve bu çağda kapılar değişti. Hiç kimse zorla tutulmuyor. Hiç kimse geri dönmek zorunda değil. Hiç kimse artık karmanın mahkumu değil. Bilincinizle, seçiminizle, farkındalığınızla. Kendi yolunuzun mimarı sizsiniz. Biz sadece hatırlatır, yanınızda yürür, kendi bilgeliğinize ulaşmanız için ışık tutarız. Mesajımızı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mesajımız burada yumuşakça tamamlanıyor. Bu sözler kalbine rehberlik ettiyse, ışığın bu akışını destekleyebilirsin. Bir sonraki buluşmada yeniden seninle olacağız. Eğer bu mesaj sizinle rezonansa girdiyse, kanalımıza abone olun ve bu frekansı daha fazla ruha ulaştırın. Beğen butonuna basın. Herhangi bir sorunuz varsa yorum bırakmayı ve teşekkür etmeyi unutmayın. Kendinize şefkat gösterin. Işık sizinle. Liran Konseyi sevgisiyle. Şimdi ve daima yanınızdayız.